Bu görmüş olduğunuz fidan kendi ürettiğimiz bir fidan ve göz aşısı görüyorsunuz, göz aşısı yerini ve biz bu fidan 1,5-2 metrelerdeydi. Biz bunu buraya ekerken ektik ve 3 göz üzerinden fidanı kestik. Gördüğünüz gibi 3 gözde patlamış ve istediğimiz gibi uç göz harekete geçmiş. Biz böyle istiyoruz ama bazı durumlarda da alt gözlerde harekete geçebiliyor. Biraz sonra ona da değineceğiz. Birçok yerde fidanlar ekilirken yüksek tepe kesimi yapılıyor. Yani 80 santim 1 metre civarlarından. Böyle kesimlerde üstten aşağı doğru kurumalar başlıyor ve fidanda tutmama gibi riskleri ortaya gösteriyor. Aldığınız fidanı mutlaka ve mutlaka, yani yeri alıp da yer değiştirmiş bir fidanı, yani bir kökü başka bir yere ektiğiniz zaman o 80 santim 1 metrelik 1,20'lik gövdeyi bakamıyor. Ve dolayısıyla üstten aşağı doğru kurumalar başlıyor. Aldığınız fidanı bu şekilde 3-4 göz üzerinden kesip tek bir filizde, o yıl tek bir filizde hareket edeceğiz. Yani bu filiz, gördüğünüz filiz, bakın çalıştığı zaman, bu çalışacak bu sene. Bu çalıştığı zaman kök de çalışıyor. Yani bu çalıştıktan sonra bir daha fidanlarınızda kuruma riski, herhangi başka bir hatalar olmadığı sürece kuruma riski yaşamazsınız. Dolayısıyla ceviz diğer meyve türlerine benzemez. Ceviz fidanı dokusu itibariyle biraz gevşek bir dokuya sahip olduğu için yüksek tepe kesimleri güneşe maruz kalıyor ve su kaybediyor ve kurumaya gidiyor. Dolayısıyla aldığınız fidanların mutlaka açık köklü fidanlarınızı mutlaka ne kadar yüksek olursa olsun görüldüğü şekilde ben 2 göz en fazla 3 göz bırakıyorum ama daha amatörce olanlar garanti olsun diye 4 göz üzerinden kesip tek bir gözle hareket etmek her zaman onların kazançlarındadır. Bazı durumlarda ya diyor ben büyük fidan aldım niye keseyim? Ya ne güzel büyük. İşte cevizde bu olmuyor. Yani kuruma yaşıyorsunuz. Dolayısıyla düzgün bir gövde oluşturamıyorsunuz. İstediğiniz bölgelerden yükseklikte diyeyim taç oluşturamıyorsunuz. Ve risk en azından riski aza indiriyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde kesimlerde ve bu şekilde giderseniz yıl kazanırsınız. Fidan kuruma da yaşamazsınız. Hemen buradan başka bir fidanımıza gidelim. Oradakini de görelim. Örneğin şu. Bunu da 3-4 gözünden vurmuşuz. Bakınız hemen ilk göz harekete geçmiş. Şu göz harekete geçmiş. Arkada şu göz ve görüldüğü gibi 3 göz harekete geçmemiş. Şimdi bu durumlarda da fidanı gözlemleyiniz. Yani bunu da Haziran 15'ine kadar gözlemleyiniz. Örneğin biz neden bunları bırakıyoruz 3-4 göz diyoruz? Çünkü rüzgardan, herhangi bir hatayla, herhangi bir şeyle bu kırılabilir. Bu garanti kalır. Bu garanti, yani bir tanesini Haziran 15'ine kadar, sonuna kadar da olabilir. Bu güç kazansın, kuvvetlensin, kırılmayacak bir güce gelsin. Ondan sonra görüldüğü gibi hani bu buradan patlamış. Diğer gösterdiğimiz fidanda o durum yok ama bunda bu buradan patlamış. Şayet bu kırılmazsa, bu kalırsa, bakın liderliği de almış. Bizim fidan gövdemiz bu olacak. Biz bunu Haziran 15 gibi de şuradan kesiyoruz ve aşı macunuyla da bunu kapatıyoruz ve bizim bundan sonraki bu sene bu fidan her az 1,5-2 metrelere gelmesi gerekir. Hatta 4 metrelere kadar bu tabii sizin bakım ve besin vermenizle ilgili bir şey. 4 metrelere kadar bu fidan büyüyecektir ve seneye de Mart ayında biz böyle tepe kesim yapıp taşlandıracağız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ilkbaharda
diktiğimiz cevizin başındayız. Bugün tarih 4 Eylül 2018. Biz bu fidanımızı sonbaharda diktik ve hatta bunun videosunu da çekmiştik. Ve bunun tepe kesimini göstermiştik. Yani bir fidan dikildikten sonra nasıl bir tepe kesimi yapılması gerekiyor diye bir video çekmiştik. Bu o videonun devamı olacak. Yani bir sezonda yaptığımız tepe kesimini aldığımız neticeyi göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bu bölgeye bakın, aşı izi gözüküyor. Artık kapanmak üzere, yani belirginliği gidiyor. Görüyorsunuz bıçak ve aşı noktasını. Burası aşı noktası. Ve bu fidan geçen yıl 3 metre civarındaydı. Biz bu fidanı 3-4 göz üzerinden, yani şu noktadan, bakın şu noktadan kestik ve buradan alttaki gözleri sıyırdık. Yani onlara meydan vermedik. Çünkü ve buradan şu noktadan liderliğini almıştı patlayan filiz ve biz bu filizi bıraktık ve doğru bakımlarla da doğru gübreleme ve doğru bir toprakta dikerek fidanın gelişime bıraktık ve görelim fidanın gelişimi ne olmuş. Yukarıya artık elim de yetmiyor. Görüyorsunuz fidan 4 küsür metrelerde. Tarihi bahsettim. Tarih 4 Eylül 2018. Ve fidanı biz şunu da izah edeyim. Biz fidan güzel gelişim gösterince taç oluşturulacak. Yani göğüs hizaya 1,5 metrelerden alt yaprakları sıyırarak fidanın dokusu körpe olduğu için güneş yanıklığından korumak için gövdeyi de su bazlı plastik boyayla boyayarak güneşten etkilenmeleri de önledik. Şayet bu ya bunu yapmayacaktık ya da yaprakları sıyırmayacak. Çünkü görüyorsunuz bu üzerinde olan yapraklarda hem fidanın gelişmesine faydalı, aynı şekilde gövdeyi de güneş yanıklığından koruyorlar. Dolayısıyla gelişimini görüyorsunuz. Yani yüksek tepe kesimi değil de tekrar aşağı ineyim. Kısa bir 3-4 gözlük, hatta bu daha profesyonel yetiştiricilikte 2 gözden kesmek ve bir gözden hareketlen da çok daha düzgün bir gövde ve gelişen bir fidan. Yani bir yılda fidanı en az bir 2,5 metrelere getirmek gerekiyor ki 2 metreden tepe kesimi yaparak iyicesi 1,5, 1,70 gibi bölgelerden de ana dalları oluşturmak gerekiyor. Bu gayet de güzel. Hani bazı fidanlarda aynı yıl 2 kat alınabilirliği konuşuluyor, söyleniyor. İşte böylesine güçlü gelişmiş bir fidanda ikinci yıl 2 kat birden alabilme şansınız var. Ama bakın hemen yanımda da bir fidan var. Oraya da geleyim. Bakın bunda da aynı aşı gözü, ama bu sadece aşı gözü. Yani bu yılki yerinde, şu yaprağı alayım ki daha görülebilsin. Yerinde aşılanmış bir fidan. Bakın bu 1 yıllık. Anaç ikinci yılı, aşı 1 yıllık. Şimdi bu şekildeki fidan, bu fidanda 2,5 metrelik bir boy var. Yani bu da bizim için yeterli. Yani tepe kesimi için
Bu da yeterli bir boy. Bunu da biz 2 metrelerden keserek 1,5 metrelere taşlandırabiliriz. Aynı keza bakın burada da bu da şu noktadan tepe kesim yapılarak, bakın bunun aşısı da burada. O da kapanmış artık tamamıyla, eski anacın kesilen yeri. Bu da tamamen kapanmış ve ekildikten sonra da şu noktadan tepe kesim yapılarak bu yıl aynı keza görüyorsunuz. Bakın bu da 3,5 metrelerde. Yani doğru bir uygulamayla, doğru bir bakımla bunları yapabilirsiniz. Bakın bir diğer fidana gideyim. Bakınız bu da aynı yaşta, bir yaşlı fidan. Aynı. Bu da şu noktadan tepe kesimi yapılmış ve tek bir sürgünle bırakılmış gelişime. Bakınız. Bu da 4 metrelerde. 4 metrelere gelmiş bir fidan. Doğru bir bakım, doğru bir budamayla bir yılda bu fidanları bu şekilde getirmelisiniz ki gelecek yıl bahsettiğim gibi 2 katta birden alabilirsiniz bu fidanlardan. Ama daha düşük bir gelişim varsa 2 katı birden bırakmanızı önermem. Tek kat ve lideri bırakarak bir sonraki yıl 2. katı alabilirsiniz.